Airbnb nedir? Nasıl ev kiralanır? Eve nasıl girilir? Güvenilir midir? İndirimli kiralama, ödeme, bizzat kendi tecrübelerim hepsi bu videoda. Hanimiş Teknoloji'ye hoş geldiniz. Sizlere faydalı olacak videolar çekmeye devam ediyorum. Bu videoda Airbnb'den bahsedeceğim ve videonun sonunda da kendi tuttuğum bir haftalık kiraladığım evle ilgili yaşadığım tecrübeleri ve evin içerisinden videoları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Airbnb, Uber gibi bir sistemdir. Uber daha çok biliniyor şu an Türkiye'de, o yüzden Uber'den örnek vereceğim. Airbnb de aynı Uber'de nasıl insanlar uygulamayı indirip arabalarını taksi gibi kullanıyorsa, Airbnb'de de hani otel dışındaki müstakil ev sahipleri vesaire veya herhangi bir evde kirada oturanlar dahi o kirada oturduğu evi Airbnb ile sizlere evin tamamını veya bir odasını kiralayabiliyor. Tabi birisi ev kiralayacaksa sisteme uluslararası geçerli bir pasaport veya ehliyet vesaire girmesi gerekiyor, güvenlik amaçlı. Siz nasıl ev bulursunuz, nasıl güvenebilirsiniz, hemen onlara bakalım. Mesela İstanbul'da bir ev arayalım ve ev çeşitlerinden de bahsedeceğim. İstanbul, Türkiye, hatta şöyle bir mahalle, ilçe falan da belirtebiliriz. Genel mi arasam? Şöyle Kadıköy'e bakalım. Şimdi Kadıköy yazdıktan sonra bir konaklama yerleri, bir de deneyimler diye bir kısım var. Hatta bakalım deneyimlerde neler çıkacak acaba. Deneyimlerde böyle belli işte aşçılık dersi, bakalım işte belli yerleri gezi vesaire, işte kültür yürüyüşü gibi etkinlikler de kiralayabiliyorsunuz. Bunlar var. Şuradan seçebiliyorsunuz, eğlence vesaire. Biz şimdilik ev kiralamalarına bakacağız. Bunun için konaklama yerleri diyeceğiz. Konaklama yerleri dediğimde zaten böyle önüme belli seçenekler çıktı. Buradan yerin türü kısmından nasıl bir yer istediğini seçebilirsiniz. Otel odası dediğimizde bildiğimiz klasik otel sistemi oluyor. Bunun yani otelde işte kimliktir, şudur budur, belli prosedürler var. Bunu istemiyorsanız şöyle özel oda diyebilirsiniz. Özel odada da belli bir eve gidiyorsunuz. Evin bir odasını kiralamış oluyorsunuz. İşte kapıyı çalıyorsunuz, giriyorsunuz, odaya yerleşiyorsunuz. İşte kaç günse o odada kalabiliyorsunuz. Çoğu zaman işte o evin banyosunu, mutfağını vesaire kullanabiliyorsunuz. Bu her odada değişiyor. Genelde banyo fix olmasıyla birlikte bazı kişiler mutfaklarını kullandırtmıyor. Bunu da birazdan bakacağız, nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. Ama işte özel odayı seçerseniz evin bir odasını seçmiş olursunuz. Özel oda biraz daha ekonomik olur. Onun yerine yerin tamamını seçebilirsiniz. Yani komple belirlediğiniz tarihlerde komple o evi kiralayabilirsiniz. Bunların güzel yanı, otellerden farkı, özel odada da yerin tamamında da özellikle yerin tamamını seçtiğinde, ben mesela bir stüdyo daire kiraladım. Zaten küçük bir daire olduğu için, tek odalı olduğu için, bir de artı mutfak banyosu vardı. Günlük 80 liraya kiraladım. Neredeyse bir özel oda fiyatına ve işin güzel yanı, bir haftalık kiraladım ve adamla buluştuk, anahtarı aldım, eve girdim. Bir hafta boyunca o eve istediğimi sokup çıkarabildim ve bir hafta sonunda anahtarı geri teslim ettim. Yani ve odaya yerleşirken, daha doğrusu eve yerleşirken bile benden kimlik bile istenmedi. Yani değil dışarıdan soktuğum kişilerin kimliği, kendi kimliğimi bile sorulmadı. Hatta Airbnb'deki ismim bile gerçek ismimden farklıydı. Yani hani bunu bir dolandırıcılık, bir illegal bir işim olduğu için yazmadım tabii ki, ama öyle yazmıştım ve herhangi bir sorun yaratmadı. Bunu da söylemiş oldum. Yani bunu niye anlattım, ne bileyim, işte 18 yaş altındaki gençlerseniz vesaire, ev tutmak istiyorsanız kimlik sorulmadı, yani bana bunu söylemiş olayım. Ama otel odasını seçerseniz emin olabilirsiniz kimlik sorulacağından. Müşterek oda nedir? Ortak bir alanda kalırsınız. Yani size özel oda yok, oda değil de müşterek bir odada kalırsınız. Bu da biraz daha ekonomik olur. Buradan tek tek kendi bölgenize göre hangisinin daha uygun olduğunu görüp seçebilirsiniz. Ben buradan genelde yerin tamamı daha rahat geliyor bana, ama daha ekonomik isterseniz özel oda diyebilirsiniz. Mesela bir özel oda diyelim. Tam kaydet diyelim. Genelde kiraladığınız yerlerde işte temiz havlu vesaire, sıcak su, banyoda sıcak su gibi özellikler oluyor. Bakın burada hatta direkt çıkıyor.
bir misafir, bir yatak odası, bir yatak, bir müşterek banyo, Wi-Fi, mutfak, ısıtma, çamaşır makinesi gibi seçenekleri var. Şöyle yeni sekmede açalım bunu. Şöyle gördüğünüz gibi işte farklı evlerde farklı seçenekler var. Genelde hepsinde Wi-Fi, mutfak, ısıtma, çamaşır makinesi gibi seçenekler eklemişler. Neydi ilk evimizin fiyatı? 65 liraydı. Bir de özel oda yerine yerin tamamını seçelim. Bakalım nasıl fiyatlar çıkacak. Gördüğünüz gibi 70 liraya da neredeyse yine bir oda fiyatına burada ben bir ev buldum. Bakalım ne durumdaymış. Stüdyo daireymiş. Stüdyo daire gibi durmuyor ama bakalım. Şehrin merkezinde. Burada tabi bu tür bilgileri de görebiliyorsunuz. Şehrin merkezinde metrobüse yürüme mesafesi gibi böyle zemin kat vesaire bu tür bilgileri görebiliyorsunuz. Onun dışında olanaklar kısmında ücretsiz otopark, mutfak, jacuzzi, Wi-Fi, kahvaltı, kurutucu, spor salonu, havuz gibi tüm olanakları gör deyip buradan ihtiyacınız olan kısımlara göre evinizi seçebilirsiniz. Şu evi çok merak ettim. 70 lira. Yani efsane duruyor. Ama bu bir bakalım bir otel galiba bu. Bu şekilde evleri veya odaları inceledikten sonra kafanıza takılan bir soru varsa o evle alakalı satıcıya mesaj gönderebilirsiniz. Şöyle mesela ev sahibiyle iletişime geç diyorum. Burada mesajımı yazdıktan sonra o da bana cevap verdiğinde şu kısma, mesajlar kısmına geliyor o sohbet. Şöyle size bir tüyo vereyim. Mesaj atarken eğer buraya işte numaranızı yazarsanız 501 falan, işte WhatsApp'tan yazın falan derseniz bu otomatik olarak Airbnb'den sansürleniyor. Çünkü Airbnb dolandırma vakalarının önüne geçmek için numara, yani evi satın almadan iletişime diğer platformlardan geçmenize izin vermiyor. Neden? Airbnb'nin isteği şu: evi sadece evin ödemesini Airbnb'nin kendi sistemi üzerinden yapın. Yani hani adam size derse işte ben sana IBAN atayım falan, WhatsApp'tan sana IBAN atayım, sen de bana parayı at vesaire, dolandırılabilirsiniz diye Airbnb bu işin aracılığını yapmak istiyor. Aksi dışında siteden sizi dışarı çıkartmıyor. Yani hani diğer iletişim araçlarınıza izin vermiyor. Bu da güzel bir özellik. Evi Airbnb'den direkt kiralayabiliyorsunuz. Parayı Airbnb'ye ödüyorsunuz. Paraysa siz eve giriş yaptığınız gün, yani siz o eve giriş yaptıktan sonra satıcının, yani ev sahibinin hesabına geçiyor. Yani bir sorun yaşamamanız için Airbnb'nin böyle bir güvenliği var. Hani zaten eve giriş yapamazsanız vesaire parayı karşıya iletmiyor. Şöyle geri gelelim. Peki ev sahibini nasıl güveneceğiz? Mesela girdik bu eve, hiç değerlendirme yok. Bundan direkt çıkabilirsiniz. Direkt ilk defa ev tutacaksanız ve güven probleminiz varsa, yani belki de bu evde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız ama en mantıklısı yorum olan bir eve girmek. Mesela bu eve girdik. Şöyle gördüğünüz gibi 60 değerlendirme var. Bu arada bu 60 değerlendirme size az gelmesin. Yani 60 az değil. Gerçekten ciddiye alınabilir bir değerlendirme sayısı bu. Benim kaldığım evde 2 değerlendirme vardı. Yani sonuçta onları fake bir şekilde yapamadığı için 2 kişi iyi yazıyorsa iyidir, yani güvenebilirsiniz. O kadar da pimpirikli olmaya gerek yok. Bakalım ne yazılmış. Daha temiz olabilirdi. Hemen. Çok titiz bir insansanız demek ki bu evi tercih etmekten çekinebilirsiniz. Çok kibar ve cana yakın, tavsiye edilir. Buradan bir artı aldık. Gayet misafirli, anlayışlı. Konum olarak iyi vesaire. Bunlar da önemli tabii. Mesela adam buraya işte şehir merkezine 2 dakika uzaklıkta yazar ama ev o kadar yakın değildir. Yalan yazabilir yani, ama burada birisi yorum olarak konumu iyi falan dediğinde buna güvenebilirsiniz. Mesela ben şu an bu eve güvendim. Bu evi hemen tutalım diyormuşum. Bu şekilde yorumlardan fikir sahibi olabilirsiniz. Çok güzel yorumlar varsa zaten gönül rahatlığıyla siz de o evi tutabilirsiniz.
evi tuttuktan sonra da bitirdik, yani evden çıktıktan sonra siz de bir yorum bırakabilirsiniz. Aynı şekilde ev sahibi de size yorum bırakıyor. O yüzden evin mahvetmeyin. Yani mesela bakın, gönül rahatlığıyla evinizi teslim edebilirsiniz. Çıkarken temizleyip çıkmış daireye teşekkürler diye bir yorum almışım ben tuttuğum evde. Bu benim bundan sonraki ev aramalarımda bana yardımcı olacak. Yani bir evi tutmaya çalıştığımda karşı taraf da benim profilimi inceleyip ona göre onaylayabilir. Çünkü bazı evler, yani bazı ev sahipleri rezervasyonu otomatik hale getirirken bazıları onaylı hale getiriyor. Onaylı hal nedir? Siz evi tutmaya çalıştığınızda karşı tarafa bir onay isteği gidiyor ve o karşı taraf sizin profilinizi inceliyor veya size iletişime geçiyor. Eğer sizi beğenirse, kabul ederse onaylıya bu şekilde evi tutmuş oluyorsunuz. Bazıları dediğim gibi otomatik. O yüzden hani en azından kaldığınız evde de ya biraz çıkarken böyle ortalığı hafif bir toparlayıp çıkarsanız iyi olur. Hemen Airbnb hesabınızı açıklama kısmına bırakacağım linke tıklayarak açarsanız sizlere 130 lira Airbnb kredisi kazanmış oluyorsunuz. Yani bunu bir ev kiralamanızda kullanabiliyorsunuz. Onun da sanırım 250 lira bir alt limiti vardı. Yani 250 liralık bir ev tutarsanız 130 lirasını sistemden karşılamış oluyorsunuz. 120 lirasını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu dediğim şekilde böyle 4-5 günlük bir evi neredeyse böyle 120-150 liraya kiralayabiliyorsunuz. Denendi, onaylandı. Bu indirim kuponuyla birlikte diyorum bu arada. Düşün, 120-150 liraya 4-5 günlük bir ev kiralamak müthiş bir şey. Bir otel odası zaten şu an 100 lira falan. Ben kendi evimi kaça kiraladım derseniz, dediğim gibi günlük ben 80'e kiralamıştım. 80 çarpı 7 işte artı indirim kuponu şeklinde hesaplayabilirsiniz. Bazı evlerde temizlik ücreti ekleniyor. Mesela şunu bir sepete ekleyelim bakalım var mıymış. Şuradan evin müsait olduğu tarihleri seçiyorum. Şöyle bir seçim yaptım. Minimum 20 gece diyor. Süper. Bayağı iyi. Bazı evlerde de bu var bu arada. Minimum 20 gece, minimum 5 gece falan diyorlar. Benim hatta tuttuğum evde de minimum 6 gece sınırı vardı. Bunu yapma sebepleri işte misafir bir günlüğü geliyor, evi mahvedip çıkıyor gibi söyleyen satıcılar var. Ama bazı evlerse bir günlük dahi tutulabiliyor bu arada. Kurcalayın yani. Geldim. Buradan misafir sayısını istediğim kadar seçebiliyorum. Bu fiyata etki etmiyor genelde. Şöyle giriş çıkış seçtim. Gece toplam 1645 kaydet dedim. Bakalım ekstra bir ücret biniyor mu? Hizmet bedeli denen bir şey var. Bu Airbnb'nin aldığı komisyon, aracılık komisyonu. Gördüğünüz gibi yani kaç günlük, 20 günlük mü ne ev tuttum, 217 lira 20 gün için. Bu birkaç gün için daha da düşecektir. Fiyattan belli bir oranla hizmet bedeli de kesiyor. Bu şekilde şu an hesabımda bir kupon yok. O yüzden bir indirim söz konusu değil. Sizde mesela kupon olsaydı düşecekti. Bu şekilde rezerve edin dedikten sonra onaylandığında evi kiralamış oluyorsunuz. Sonra satıcının numarasını görebiliyorsunuz. Evi kiraladıktan sonra bir fotoğrafınızı koymanızı istiyor sistem sizden. Çünkü yani satıcının sizi, ev sahibinin sizi tanıması için. Ben de fotoğrafımı koydum. Daha sonrasında işte eve gideceğimde aradım. Sabah saatinde işte dedim ben geliyorum eve, lütfen gelin anahtarı bırakın. Adam geldi, evin kapısının önünde anahtarla birlikte işte valizimi geçirdik o da eve. Dedi bakın işte ev dedi. Bu dedi, bakın temiz havlu, temiz çarşaf. İyi günler dedi, çıktı gitti. Bir hafta sonra evden çıkmam gerektiği gün aradım. Dedim gelip alacak mısınız anahtarı? Dedi ki anahtarı evin içinde bırakıp çıkabilirsiniz. Bende yedek anahtar var. Çıktım gittim. Bu kadar da basit. Bu kadar da rahattı. Yani gerçekten rahattı. Öğrenmek istediğiniz farklı şeyler varsa yorum yapabilirsiniz. Ha bu arada diğer bir önemli nokta, ben kart ile buradan ödeme yapmaya çalıştım ve çoğu zaman hata aldım nedense. Kart ile bir türlü ödeme yapamamıştım. Son mobil ödemeden
Google Pay ile ödeme yaptım. Google Pay nedir? Yani Google, biliyorsunuz Google'un uygulamaları, Play Store vesaire var. O Play Store'a kartınızı ekliyorsunuz. Kredi kartınızı veya banka kartınızı, ön ödemeli de olabilir. Daha sonra ödemeyi mobil uygulama üzerinden Google Pay ile yapıyorsunuz. Yani Google aracı oluyor. Google kartınızdan çekiyor. O çektiği parayı da Airbnb'ye yatırıyor. Bu şekilde ben başarmıştım. Şimdi kendi tuttuğum evin videosunu görebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Işıkları da yakalım. Şöyle çok küçük bir banyosu var. Burada şofbeni vesaire var. Baya küçük, böyle aşağıları göstermeyeceğim. Çıktıktan sonra da hemen girişte şöyle bir lavabosu var. Şöyle göstereyim. Şurada küçücük bir mutfağı var. Baya küçük ama içinde işte bulaşık makinesi, ocağın tüpü vesaire, kettle'ı, yani ihtiyaç duyabileceğiniz, ben ihtiyaç duyduğum her şeyi buldum burada. Sonra şöyle mutfaktan da çıktığımızda hemen evimize giriyoruz, odamıza. İşte burada yatağımız var, dolabımız. İşte televizyon bile koymuş adam. Şuraya bir mini buzdolabı koymuş. Valiz koymuş dermişim. Şöyle bir L koltuğumuz var. Şöyle masayı çekeyim. Klimamız var. İstediğimiz gibi ısınabiliyoruz. Şöyle bunu tek elle açabileceğim mi? Açabiliyormuşum. Evet, çift el lazım. Dur. Şöyle L koltuğumuzu daha da büyütebiliyoruz. Yani burada kalabileceğimiz kadar insan sığdırabiliriz. Bir kişi de şunun üzerine yatarsa güzel olabilir. Bu şekilde bir L koltuğumuz. Başka ne söyleyebilirim? Adam böyle şey falan bile koymuş. Duşluğun içine böyle tek kullanımlık duş jelleri koymuş, oteldeki gibi. Çok hoşuma gitti çünkü ilk gün duş jeli almayı unutmuştum. Tekrardan markete çıkmak yerine onu kullandım. Hoştu yani. Şurada gördüğünüz gibi evin anahtarı. Ben bu evin anahtarını almak için bir haftalık tutmuştum bu evi ve adamla işte haberleştim. Evin önünde buluştum, geldi. Kapıyı açtı, gösterdi, bak dedi, böyle böyle, hani ne ararsan var dedi. Temiz çarşaf falan vesaire. Havluda görmüştünüz. Şurada temiz çarşaf, yorgan vesaire, bunları kullandım. Burada temiz havluları varmış ama ben yine de güvenemedim, kullanmadım bunları ama adam temiz olduğunu söylüyor. Titizim diyor, yani ben temiz havlu ayarlıyorum diyor. Ben kullanmadım ama yani temiz havlu var. İşte adam her şeyi gösterdi, anahtarı bıraktı, çıktı. Ondan sonra da adam kimlik falan bile sormadı. Airbnb'den tuttum. Hatta Airbnb'de ismim bile farklı girmiştim ama bir sorun olmadı. Tuttum evi ve adam anahtarı bıraktı. Bir haftadır eve istediğimi sokup çıkarabiliyorum yani. Çok özgürsün. Kendi evim gibi hissettim gerçekten. Alıştım eve yani. Haftaya bir daha tutacağım falan. Bayağı rahat. Güzel bir sistem bu Airbnb. Şöyle. Bu evde Adana'da çarşıya yakın bir yerlerde, Mithatpaşa'da. İsteyene linkini bırakırım. Soranlara işte etrafta mesela hemen bir lokantanın şeyini aldım, numarasını vesaire aldım. Yemek sipariş ediyordum. Karşıda pideci var. İşte her sabah pidemi alıp kahvaltı yapıyordum. A101 var, groseri var burada. Çok keyifli bir hafta geçirdim. Çok rahattı.